Arkadaşlar bu çantada şöyle şu kısmı 3 santim olan, şöyle göstereyim. Bakın 3 santim olan boncuklar, yapmış olduğum boncukları kullandım. Aslında dilerseniz şöyle boncuklarınız varsa bunlarla da yapılır, tahta boncuklar. Ama bu boncuklardan benim elimde var ama çok az sayıda olduğu için bu çanta çıkacak kadar boncuğum yok. Hatta bunun biraz daha büyüğü olursa daha güzel olur. Onunla da yapabilirsiniz. Onun için ben şimdi böyle kendi boncuğumu kendi evimde, kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle bir mecmuanın yapraklarından faydalanacağım. Şimdi bunun boyu arkadaşlar 31 santim. Şurası şöyle 31 santim bu sayfanın boyu. Bunun şu kısmını arkadaşlar, şu kısım 3 santim. Şöyle şurası, şu uç 1,5 santim olacak şekilde böyle üçgenlere böldüm gördüğünüz gibi ve bunları keseceğim. Maket bıçağıyla kesiyorum arkadaşlar ben. Maket bıçağımı açtım, emniyet kilidini kapattım ve kesiyorum. Yalnız kullanırken çelik cetvel kullanın. Çünkü bunun şakası olmaz. Parmaklarınızı uçurabilirsiniz. Şöyle kestim. Bunu hemen kapatalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kağıdı kestim. Şuradan şöyle içine koydum. Şu şekilde ve döndürüyorum. Yalnız fazla sıkmayayım. Sıkarsanız çıkarırken zor çıkarırsınız. Şu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde sarıyorum. Şöyle. Mümkün olduğu kadar ortalıyorum. Belli aralıklarla şöyle yapayım. Şunu. Şu şekilde arkadaşlar bu boncukları yapıyoruz. Bakın çıkarttım. Evet. Parlatmak için arkadaşlar ben oje kullanıyorum. Dilerseniz siz bunu vernikte kullanırsınız. Ya da Mode diye bir marka var. Şeker gibi bir şey. Hatta Türkiye'de de Trendyol'da hepsi burada da filan satılıyor. Ondan alırsınız. Onunla yaparsınız. O zaman zaten bu boncukları yaptığınız zaman o kadar güzel parlıyor ki cam boncuk gibi oluyor. Ben almadım açık söyleyeyim. 1700 küsür liraydı. Pahalıma geldi. Sonra ben bunun ticaretini de yapmıyorum. Sadece göstermek için yaptığım için harcadım. Para harcamaya yanaşmadım. Şimdi ojeyi sürdükten sonra şöyle bir straforun üstüne yapıştırıp bunların kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bakın boncuklarımı hazırladım.
Şu da içinde aralarında kullanacağım cam boncuklar. Arkadaşlar bu çanta şöyle çarklardan oluşacak. Bunun için şöyle yapıyorum. İpimin ucunu düğümledim. Bir tane kağıt boncuk aldım. Kağıt boncuğu bu şekilde şu aradan geçip arkadaşlar şu düğümlü kısmı boncuğun içine saklıyorum. Şu şekilde sakladım. Şimdi şu şekli yapıyoruz. Bak, düğüm içeriye kaçtı. Bir tane boncuk alıyorum. Bir tane daha kağıt boncuk alıyorum. Bir cam boncuk. Bir kağıt boncuk. Aldım. Ve arkadaşlar bir tane daha cam boncuk aldım. Bunun arkadaşlar şuradan giriyorum. Bakın. Şöyle giriyorum. Bakın şöyle bir üçgen oluşturdum. Gördünüz mü? Şöyle bir üçgen oluşturdum. Şimdi şu cam boncuğun içinden geçeceğim. Sonra şu kağıt boncuğun içinden geçeceğim. Bunu iyice buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Üçgeni. Sonra yine cam boncuğun içinden geçeceğim. Ve şu boncuğun içinden geçtim. Bakın gördüğünüz gibi bir üçgenim oldu. Şimdi burada arkadaşlar bir tane daha kağıt boncuk alıyorum. Bir cam boncuk daha alıyorum. Ve bir tane daha kağıt boncuk aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan girdiğim zaman şurada bir ikinci üçgenim oluşacak. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Bakın. Şimdi arkadaşlar hemen şu cam boncuğun içine gireceğim. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar bunu misina ile dikin. Ben soruyorlar işte neyle dikiyorsun diye. Arkadaşlar ben kanserim. Kemoterapiden sonra benim deriler aşırı derecede hassaslaştı. Dolayısıyla benim öyle kesici şeylerle fazla haşır neşir olmamam, kokulu şeylerle haşır neşir olmamam lazım. Ben akciğer kanseriyim. Onun için ben hani misinayı kullanamıyorum çünkü misina elimi kesiyor. Onun yerine böyle iplerle bu işi idare ediyorum. Mümkün olduğu kadar siz bu tip şeyleri eğer bir sağlık probleminiz yoksa misina kullanın. Yani bunu ben defalarca videoların içinde söylüyorum ama herhalde dinlemiyorlar mı yahut da atlarken denk mi gelmiyorlar nedir? Her seferinde de soruyorlar neyle dikiyorsun? Canım neyle diktiğim işte orada yazıyorum zaten. Misina olacak bu. Bakın şuradan giriyorum tekrar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Misina ile dikin çünkü bu ipler görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi bende sırıtıyor. Hani ben satış işi yapmadığım için ben size hani göstermek için yapıyorum ve sonra iş bittikten sonra zaten bunları parçalıyorum tekrar kullanıyorum bu malzemeleri. Şuraya geldim. Bakın. Görüyor musunuz? Şu. Şöyle yarısını yaptım. Bu şekilde arkadaşlar şu göbeği bir tarafa çekelim. Tekrar buraya çıkayım. Burada zaten arkadaşlar tarif etmeme gerek yok. Yaptıkça alışacak eliniz. Şimdi tekrar şu cam boncuğun içine geleyim ki bu tarafa takacağım kağıt boncuğu ortalasın. Şunu alayım. Bir tane de cam boncuk aldım. Yine bir tane kağıt boncuk aldım. Ve onu da arkadaşlar şuradan geçiriyorum. Şöyle.
Gördünüz mü? Şurada cam boncuğun içine giriyorum. Tekrar buraya sıkıştırıyorum ve tekrar bu tarafa kağıt boncuğun içinden dönüyorum. Şimdi bakın burada şu göbek kısmında 6 tane olacak. 2, 4, 5. Bakın şurada 6 tane var. Burada da 5 tane var. Demek ki ne yapacağım? Bir tane daha göbeğe kağıt boncuk koyacağım. Cam boncuk taktım. Bir tane kağıt ve bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan şöyle aşağıya iniyorum. Bakın. Şuradan cam boncuğun içinden geldim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bakın 6 tane oldu. Gördünüz mü? Şimdi şurayı kapatacağım. Kapatmak için ne yapıyorum? Bir tane kağıt boncuğu aldım ve hemen şuradan içeriye geçirdim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şuradan şimdi şunun içine giriyorum. Cam boncuğun içine çektim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çarkım hazırlandı. Ve buradan şöyle bu tarafa geçiyorum. Ve buradan da tekrar bu tarafa geçip çarkımın bitirmiş oluyorum. Şimdi bunun gibi arkadaşlar böyle 26 tane bundan yapacağız ve sonra bunları birleştireceğiz. Çarklarımı yaptım hepsi. Şimdi bunları birleştirmeye geldi. İşte ipim burada. Şuradan şöyle şu başa kadar geçiyorum. Başa kadar geçerken arkadaşlar şu baş kısımda mümkün olduğu kadar şu boncuğun içinden geçin. Şöyle geçtim. Şimdi burada da yine boncuğun içinden şöyle birleştireceğim bunları. Şuradan boncuklarım arkadaşlar dengesiz, kimi dar kimi geniş. Bakın şu şekilde birbirine tutturuyorum. İki boncuğu şu şekilde tutturdum. Şuradan tekrar geçip buraya sıkıştırayım bunu. Sağlam olsun. Bakın arkadaşlar. Şöyle oldu. Önce bu dördünü birbirine birleştirdikten sonra şu aralarını kapatayım. Önce bu dördünü arkadaşlar birbirine bağlıyorum. Şunun içinden geçtim. Bakın. Sonra şuradaki boncuğun içine girdim. Bakın. Şuradan tekrar şöyle şuraya geçeyim. Boncuğun içine giremediğimiz durumlarda arkadaşlar kağıt boncukların içinden dolaşalım. Şöyle, çünkü oradaki boncuğun deliği herhalde dar. Giremedim oraya. O zaman ne yaparım? Ben de kağıt boncuğun içinden geçerim. Bu şekilde bu tarafa geçeceğiz.
Arkadaşlar daha önce dediğim gibi kağıt çantalarım olsun, bu boncuklar olsun, bunların hepsi misinayla dikilir. Hatta benim ilk videom bundan herhalde 10 sene önceydi yanılmıyorsam. Orada da göstermişimdir. 5 milimlik genelde misina kullanılır. Kullanıyordum ben o zamanlar. Sonra işte dediğim gibi hastalıktan, şuydan buydan yarım kalınca böyle elime geçen iplerle dikmeye başladım. Normalde yoksa bu iple falan dikilmez. Çünkü bakın aralarından mutlaka gözüküyor. Çirkin gözüküyor ipler. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu başa kadar geldim ve şu 4 tane çarkı birbirine diktim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi şurayı ve şurayı kapatacağım. Şu şekilde. Onu da kapatmak için ne yapıyorum? Şu boncuğun içine giriyorum. Ve arkadaşlar şöyle yine şu boncuğun içinden döneceğim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şuraya kadar geldim. Şöyle ve buradan şöyle yukarıya çıktım. Maksat şunu dikmek. Şöyle geldim. Buradan buraya. Bakın arkadaşlar burası dikildi. Gördünüz mü? Şimdi şu arayı dikeceğim. Hemen boncuğun içine girdim. Boncuğun içine girilmiyor. Çünkü boncuk yine dar galiba. Şöyle arkadaşlar. Şuradan geri döneceğim. Şuradan şöyle geri döndüm. Bak. Ben bu tarafa geçtim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şurası kaldı. Burayı da tutturayım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle bu kısımlar tuttu. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar çantayı şu şekilde yapacağız. Şimdi şu en üst birinci sıra şu ortayı arkadaşlar dikerken sadece bakın şu dörtlü sırayı dikerken bir tarafının şu aralarını kapattım. Şurayı ve şurayı. Yani motiflerin arasını, şu araları şurada 3 tanesini kapattım. Üst katı. Şurayı kapatmadım. Burayı kapatmamamın sebebi arkadaşlar bunu yerleştirirken şu şekilde yerleşecek. Bakın. Yani şuradaki düz hat şuraya denk gelecek. Mesela alt katı yaparken de yine bu kısmını diktim. Alt kısımlarını kapattım, şuralarını. Şu kısımlar açık kaldı ve bu kısımlarda arkadaşlar şu şekilde birleşecek. Görüyor musunuz? Ben bunların
Hem dikilmiş halini göstereceğim size, hem böyle yarım olaraktan resimlerini çekeceğim. Videomun içinde paylaşacağım. Ona göre hareket edersiniz. Bir de arkadaşlar şöyle sap yaptım. Şöyle sap yaptım. Sapı da şu şekilde, bunun da resmini paylaşacağım. Sapı da şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Şu üst katı çantanın. Şöyle şununla şunu buraya dikeceğim. Şuraya. Şunu da buraya dikeceğim. Çanta sapı da bu olacak arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, mutlaka misina kullanın. Ben dediğim gibi size sadece anlatmak için bunu yapıyorum. Ben de bir görsel olarak güzel olsun isterim. Elbette isterim ama elimde malzeme olmadığı için ve sağlığım el vermediği için ben bazı şeyleri yapamıyorum. Ancak bu kadar yapabiliyorum. Ona göre siz bunu mümkün olduğu kadar misinayla dikin. Yoksa bakın buralarda gördüğünüz gibi ipler sırıtır. Çarkları diktim. Şu birinci sıra, şu şöyle orta ikinci sıra, ikinci sıra beşli. Şu da üçüncü sıra. Bu da dörtlü oluyor. Şimdi bunları birleştirmeye geldim. Arkadaşlar ipim burada. Buradan şöyle şu alt kata iniyorum. Şunu dikeceğim önce. Yani birinci sıraya şu ikinci sırayı ekleyeceğim. Arkadaşlar şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi ip burada. Şu ucu şuraya tutturuyorum. Ve bakın şuradaki mesafe şuraya denk gelecek. Şu şuraya denk gelecek. Şimdi buradan şöyle, hatta şu boncuğun içinden girebilirsem boncuğun içinden gireyim. Girdim. Bakın buraya girdim. Buradan şöyle bir döneyim. Daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olur şuradan dönmem. Arkadaşlar şu aşağıya ineyim. Şöyle buradan şöyle yukarıya çıkayım. Bakın gördünüz mü? Buradan şöyle şu boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Bakın. Bakın şu uç tuttu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya geldim. Bakın dikkat ettiyseniz şurada kağıt yok. Boncuk yok. Ne yapıyorum? Bunu bu şekilde diktiğim zaman şu aradaki boşluğu bu kapatıyor. Hemen şuradan aşağıya iniyorum. Buradan bu tarafa geçiyorum. Şöyle tuttu. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Ve şöyle bakın şu araba, şu fark görüyor musunuz? Şurayı kapatıyor. Arkadaşlar bunların resimlerini ben böyle ok işaretleri koyarak çektim ve videonun içinde paylaştım. Oradan da hangi köşenin hangi köşeye denk geleceğini rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bu buraya tutsun. Şöyle alayım şuradan yukarıya çıkayım. Buradan aşağıya ineyim. Şöyle ve ne yapıyorum? Bunu şuradan alıp
boncuğun içinden, kağıt boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda hepsi üçü birbirini tuttu. Şöyle. Tekrar şu boncuğun içine giriyorum. Zor da olsa geçtik. Ve yine bu boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar, burayı bu şekilde böyle şu vaziyette dikeceğim. Bura bittikten sonra arkadaşlar şunu buraya dikeceğim. Ve bundan sonra da arkadaşlar şu aralara da şu şekilde kenarlarını kapatacağım. Şöyle ve şöyle. Ve bu tarafta da aynı şekilde kenarlarını da dikeceğim. Ve sonra bu bittikten sonra arkadaşlar şu sapımı da yerleştireceğim. Ve çantanın sadece körüğünü birleştirmek kalacak. Bakın, çantanın dikilmiş hali burada. Sapları buradan yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar şu kısımlardan da şöyle ön ve arkayı diktikten sonra şu kısımlardan da şöyle birleştirerek körük oluşturacağım. Yani ekstradan bir körük yapmıyorum. Körük arkadaşlar şu şekilde. Önce bunu dikeceğim, öbür tarafı dikeceğim. Şu şekilde bütün körükleri de bu şekilde iki çantanın ön ve arkasını bu şekilde birbirine birleştireceğim. Arkadaşlar bakın, çantayı diktim, bitti. Körük kısmını şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle iki motifin arasına merdiven gibi döşedim. Bu şekilde şöyle körük diktim. Bu şekilde oldu çantam. Arkadaşlar isterseniz bunun içine siz astar yapabilirsiniz. İsterseniz böyle düz olarak da kullanabilirsiniz. Ben içine bunu bir siyah renkli astar yapmayı düşünüyorum. Motifin kendini göstermesini istiyorum. Boncuk çanta ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.